Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Kenar desenlerim içinde 4 tane ipim var. İkisi sarı, ikisi gri olmak üzere birer metre kadar ayarlayıp iplerimi kesip hazırladım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Modelimiz bu şekil. Kenarlarımız, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın kenarlarda haroşa sayılarımız var. Buraya birkaç sıra haroşa fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de birkaç sıra haroşa eksik yapabilir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Hanımlar ben patiğimin şu kenar bölümlerini yaparken, şu yan bölümlerini yaparken misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için bu şekilde yedek 2 şiş daha kullandım. Videonun başında da bunu belirteyim. Hemen patiğimize başlayalım. Hanımlar patiğimize burun kısmından başlayacağım. Krem ipim ile bu şekilde krem ipimi aldım. 13 ilmek atıyorum. 13 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek daha atıyorum. 13. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum hanımlar. Bu ilk sırada ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen şu yanına bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar bakın buralarda desenlerimiz var. 3 ilmek üzerine kurulacak. Bu desenim için 3 ilmek düz ördüm. Desenimden hemen sonra bakın şu yanlarında da birer ilmek tersimiz var. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi tam ortaya geldik. Bir ilmek düz örüyorum. Tam bu orta kısımda ilk başta bir ilmek düz var burun kısmında. Tekrar diğer tarafı yapacağım. Bir ters örüyorum. Desenim için 3 ilmek düz örüyorum. Hemen yanında bir ilmek tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki bir düzümü düz örüyorum. 3 tersimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir ters, bir düz, 3 ilmek ters, bir ilmek düz ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde modelimizin az zeminini oluşturduk. Şimdi önde artırmalarımıza başlayacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bu 3 ilmeğimi tekrar düz ördüm burada. Bu şekilde. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Artırmalarımızı hanımlar bakın modelin hemen solunda bir tersimiz var. Hemen bir tersten sonra artırma yapacağız. Diğer modelin tersinden önce hemen artırmamızı yapacağız. Bir ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan bakın şurada bir ters ilmek var. Bu ters ilmekten hemen önce tekrar artırmamı yaptım. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. 3 ilmek düzümü düz ördüm. Bir tersim ters, kenar ilmeğim düz. 2 ilmek artırdık, 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düzümü düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Hemen burada bir ilmek düzümü düz ördüm. Artırdığımız ilmeklerimizi arka yüzde ters öreceğiz. Ön yüze düz örgü düşüyor böylece. Bakın artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanında bir düzüm var. 3 ilmek tersim var. Bir düz ve
arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda artık modelimizi de kurmaya başlayacağız. Öncelikle şöyle ilk modelimizi gri iplerimizle yapacağız. Şöyle 2 gri ipimi yanıma hazırladım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi hemen ters örüyorum buraya. Ardından gri ipimin ucunu şöyle ipime bağlayacağım. Modelimizi kuruyoruz hanımlar. Bakın. Gri ipimi şöyle krem ipime düğümledim. Şöyle dibine gelene kadar yaklaştırıyorum. Bakın şöyle dibine kadar getirdim. Şimdi yapacağım işlem şu hanımlar. Gri ipim ile bakın önde 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek alttan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ardından öndeki 3 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu alttan çıkarttığım gri ilmeğimi 3 ilmeğin üstünden atlatıp arkada bırakıyorum. Tekrardan bu 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum ve ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. Evet, ilk modeli oluşturduk. Bir tersimi ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum ters ilmeğimden hemen sonra. Ortada 3 düz ilmeğimi ördüm. Bakın diğer modelin önündeki ters ilmeğe geldim. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Bir tersimi ördüm. Buraya da yine aynı modelimizi yapacağız hanımlar. Şu ikinci gri ipimi tekrar buraya düğümlüyorum. Bu şekilde 2 tane düğüm attım ve ipimi şöyle bir yaklaştıracağım. Dibine kadar getirdim. Şimdi yine bu gri ipim ile öndeki 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek buradan şöyle ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 tane krem ilmeğin üstünden bakın bu griyi atlatıp şöyle arkada bıraktım. İlmekleri tekrardan sol şişime alıyorum ve krem ipim ile sırası ile düz olarak öreceğim. Hemen yanında bir tersim var. Ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, ilk modelimizi oluşturduk hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düzümü düz ördüm. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz. Bu artırdığım ilmekler hanımlar arka yüzde ters örülecek. Bu aradaki ilmekler ters örülüyor arka yüzde. Bakın tekrar artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanında bir düzüm var. Düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bir tersimi ters örüyorum. Bu defa modelimi sarı ipim ile yapacağım. Bakın hep arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Ön yüzde her sırada model kurulumu yapıyoruz. Bu defa sarı ipimi kullanacağım. Bu defa sarı ipime, krem ipime şöyle sarıyı düğümlüyorum. Evet, buraya 2 tane düğüm attım ve sarı ipimi şöyle dibine kadar yaklaştırdım. Şimdi bu defa sarı ipim ile yine gri modelde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Ortada 3 düz ilmeğim vardı hanımlar. Hemen sarı ipim ile ortadaki düz ilmeğimin 1, 2, 3 yine 4 ilmek altına inerek bu defa sarı ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 kremi örmeden alıp sarı ilmeği 3 kremin üstünden atlatıp arkada bıraktım. Bu ilmekleri tekrar sol şişime alıyorum ve krem ipim ile düz olarak örüyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Hemen artırmamı tekrar yapıyorum hanımlar buraya. Aradaki ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Bakın şuradaki ters ilmeğime geldim. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Bir ilmek tersimi ördüm. Buraya da diğer sarı ipimi ekleyeceğim. Artık bir kere düğümlüyoruz. Model bitene kadar aynı iplerle örmeye devam edeceğiz hanımlar. Şöyle. Bu tarafa da yine sarı ipimi düğümledim. Şöyle yaklaştırıyorum. Dibine kadar, ilmeğin dibine kadar getirdim. Şimdi sarı ipimle hanımlar ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3, 4. Şöyle girerek buradan da sarı ipim ile uzunca bir ilmek çıkartıyorum şöyle. Bu sarı ilmeği öndeki 3 kremin üstünden atlatıp arkada bıraktım. Tekrardan bu 3 krem ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bir ters ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde modelimizi tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, 3 ilmek ters,
Bir ilmek düz. Aradaki ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Bakın artırdığım ilmek dahil. Bu ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrardan bir ilmek düz. Modelimin 3 ilmeğini ters. Yanında bir ilmek düzüm var ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Hanımlar 27 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. Bu defa sarı, bir gri model yapacağız. Önde 3 düz ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına şöyle inerek bu defa şu alttan gri ipimi alıyorum. Bu gri ipim ile buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve bu gri ilmeği bu 3 düz ilmeğimin krem ilmeğin üstünden atlatıp arkada bıraktım. Bu 3 ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şöyle. Yanına bir tersimi ters ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın buradaki ters ilmeğe kadar geldim. Bu tarafa da hemen artırmamı yaptım. Bir tersimi ördüm. Modelimi kuracağım yine buraya. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen alttan şu gri ipimi alacağım. Şöyle. Gri ipim ile buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir gri bir sarı sırasıyla modelimizi yapıyoruz. Bakın gri ilmeğimi kremlerin üstünden atlattım. Tekrardan bu krem ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Bu şekilde. Kaç ilmeğimiz oldu sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrardan artırmalarımızı yapacağız. Bir sonraki modelde bakın sarı ipimizi kullanacağız. Bu şekilde 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artık artırma yapmayacağız. 27 ilmek ile patiğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. Bakın sıradaki model gri olacak. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına girerek gri ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde öndeki 3 kremin üstünden atlatıyorum yine. Aynı modele devam ediyoruz. Artırma yapmıyoruz artık. Bu 3 kremimi düz ördüm. Bir tersimi ters örüyorum. Ortadaki bakın artırma yapmadım. Ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde tekrar buradaki bir tersimi ters ördüm. Bu kenara da yine aynı modeli yapacağız. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına girerek yine buradan da gri ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeği öndeki 3 kremin üstünden atlatıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime alıp krem ipim ile düz örüyorum. Yanındaki bir tersim ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde yine bir sonraki rengimizle yani sarı ile modele devam edeceğiz hanımlar. Şimdi biz buraya toplamda kaç model yaptık? Bakın gri, sarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi buraya toplamda 17 tane modelimizi yapalım. Toplam 17 tane model olacak. 27 ilmek ile 17. modeli yapalım gelelim hanımlar. 18. modeli yaparken tekrar buluşalım. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar şu kenar bölümlerinde 17 tane model olana kadar ördüm geldim. Şimdi tekrar modelimi örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrardan ortaya model yapıyorum. Orta ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek bu defa da sarı ipim ile şöyle bir model çıkartıyorum. İlmek çıkarttım. Tekrardan modelimi yapıyorum aynı şekilde. Şöyle ilmekleri sol şişime aldım. Bunları sırasıyla örüyorum. Hemen yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi patiğimizin şu bölümlerini haroşa yapacağız hanımlar orta bölümüne. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi düz örüyorum.
Orta bölümleri sadece haroşa yapacağız. Kenar modeller aynı şekilde devam edecek. Düz ilmeklerimi ördüm. Modelimin yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Buraya da yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Şöyle sarı ipim ile buradan bir ilmek çıkartıyorum alttan. Evet, modelimizi yaptım. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tersim var, ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde kenardaki ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz. Modelimin 3 ilmeği ters. Hemen yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. Ortadaki ilmeklerimi yine düz öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın hemen modelimin yanında bir ilmek düz var. Bunu da düz ördüm. Modelimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Bir düzüm var ve son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bakın hanımlar, burada bir diş haroşamız oluştu bile. Biz bu işleme burada 3 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Yani 2 diş haroşa daha öreceğiz. Bu şekilde haroşalarımızı örelim, ardından buluşalım. Evet, burada 3 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrardan ortaya modelimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek alta inerek bu defa gri ipimi aldım. Gri ipim ile buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde modelimi oluşturdum yine. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz yine. Hemen bir tersimi ters ördüm. Tekrar ortadaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüzde bilek kesimini yapacağız artık. Yine ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Yine buraya modelimi kuruyorum. Bu model bitene kadar kurulacak hanımlar. Arka bölüme, yanlara da yine modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet. Modelimi oluşturdum. Modelimin 3 ilmeğini yine krem ipim ile düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğim düz. Evet. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüze kenara 10 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, yanına bir ilmek düz ördüm 2. Modelimin 3 ilmeğini ters örüyorum. 5 ilmek oldu. Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu da ördüm 6. Şimdi haroşaya devam edeceğim. 7, 8, 9, 10. Bu kenarımıza 10 ilmek ördük. Şimdi ortada ilmek kesimi yapacağız. Bilek ayrım, bilek kesimini. Ortada hanımlar 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi yine burada da 10 ilmeğim kaldı. Bakın yanlardakileri tekrar haroşa olarak ördüm. Modelimin yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin 3 ilmeği ters. Tekrar bir ilmek düz ve kenarımı ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın şurada 4 diş haroşa oldu. Şurada. Bu 4 diş haroşadan hariç buradaki 10 ilmek ile şurada tekrar 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Patiğimizin önce bu sağ kenarını, sonra da sol kenarını yapacağız. Yine kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördükten sonra tekrar ortaya modelimi yapmaya devam edeceğim. Orta ilmeğimin 4 ilmek altına inerek bir ilmek çıkartıyorum yine. Modelimizi aynı şekil yapıyoruz hanımlar. Modelimin 3 ilmeğini düz ördüm. Hemen yandaki bir tersimi ters ördüm. Hemen modelimin şu kenarında hanımlar, şurayı düzelterek öreyim. Sarı ip takıldı çünkü buraya. Evet, bir tersimi ördüm. Bu kenarda 4 ilmek haroşayı yine haroşa örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Yandaki 4 ilmek haroşamızı yine örüyoruz. Bir düz ördüm. Modelimin 3 ilmeğini ters ördüm. Tekrar bir düz ve kenar ilmeğim ters. 10 ilmek ile buraya hanımlar bakın bir diş haroşa ördük. Şu ilk 4 diş haroşayı saymıyoruz. Burada bir diş haroşa oldu. Yan modele aynı şekilde devam ediyoruz. Burada 3 diş haroşa daha öreceğiz. Yani 10 ilmek ile şurada 4 diş haroşamız olacak. Bu bölümde 4 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şurada 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi bilek kenarından artırmalarımızı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi alıyorum.
Yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Yine buraya aynı şekil modelimi kuruyorum. Sarı ipimle yapacağım. Sırasıyla bir sarı bir gri modelimizi yapıyorum. Evet, modelimi oluşturdum. Bu 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Yanındaki bir tersimi tekrar ters ördüm. Şimdi son bir ilmek kalana kadar örüyorum hanımlar. Bakın bilek kenarında son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına şuraya giriyorum ve şöyle bakın şu bölüme. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şişimizde 10 ilmek vardı. Bir ilmek artırdık. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bu artırdığımız ilmekleri de haroşa örüyoruz hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Bir düz, 3 ters, bir düz ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrardan buraya modelimi kuruyorum. Şöyle alttan gri ipimi aldım. Şöyle. Modelimi yine aynı şekilde kuruyorum hanımlar. Bu şekilde. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına girerek hemen şuraya girerek artırmamı yapıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Böylece 12 ilmek oldu. Artırma bu şekilde yapılıyor hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Hemen burada son bir ilmek kalana kadar örüp artırmamızı yapıyoruz. Biz bu artırma işlemine şişimizde 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Burada 15 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, şu bölümde 15 ilmeğim olana kadar bu şekilde artırmalarımı yaptım. Artık artırma yapmadan 15 ilmek olarak bu yan tarafı öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters ördüm. Yine aynı şekil modelimi kuruyorum. Şöyle alttan gri ipimi alıyorum. Evet, modelimizi oluşturdum. Hemen buraya 3 ilmek düz örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artık bakın artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ördüm. 15 ilmek ile patiğimizin kenarını örmeye devam edeceğiz. Yine modelimizi de yapacağız. Baktığımızda baştan itibaren kaç diş haroşamız olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diş haroşamız olmuş. Ben patiğimin şu arka bölümüne şu baştan itibaren toplamda 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 23 sıra haroşa örebilir. Daha küçük yapmak isteyenler 17 sıra haroşa örebilir. Şu başlangıçtan itibaren şöyle sayacaksınız. Bakın toplam haroşa şuradan itibaren. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu sağ kenarını tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme 20 sıra haroşamı ördüm. Bu diğer gri ve sarı ipimi de kesip uçlarını böyle düğümledim, arkaya gizledim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Sağ kenarımızı tamamladık. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Burada biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerin tamamını kestim. Hemen ucuna şöyle 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, şimdi sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Hemen bu ilk bilek ayrım yaptığımız şu ön yüzden başlayarak örüyoruz. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Öncelikle ben buraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu hemen burada düğümleyeceğim. Şöyle düğüm atıyorum patiğimiz sökülmesin diye. Hemen yanında 4 ilmek haroşam var. 4 ilmek haroşamı ördükten sonra bakın modele devam ediyorum. Bir tersimi ördüm. Yine bu ortadaki ilmeğin 4 ilmek altına inerek tekrar modelimi oluşturuyorum. Bu şekilde. Yeniden ilmekleri sol şişime alıp bu ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bir ters ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz örüyorum. Modelimin 3 ilmeğini ters örüyorum.
Hemen yanında bir düzüm var. Ve son 4 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar ilk 4 diş haroşa zaten patiğin ön bölümünde vardı. Burada bir diş haroşa oluştu. 10 ilmeğimiz var. Burada 10 ilmek ile toplamda 4 diş haroşa olacak. Yani buraya 3 diş haroşa daha öreceğiz. Buraya toplamda 3 diş haroşamızı daha örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın burada 4 diş haroşam olana kadar ördüm. Yine bilek kenarından artırmalar yapacağız. Sağ kenarda olduğu gibi bilek kenarı hemen burada başa denk geliyor. Öncelikle bakın, kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Şişimizde 11 ilmek oldu böylece. Yanlardaki haroşalarımı yine haroşa örüyorum. Bir tersim var, ters ördüm. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ilmek alta inerek modelimi oluşturuyorum. Şimdi burada da artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Kenardaki bu modelimize de aynı şekil devam edeceğiz. Şöyle ilmeklerimi tekrar sol şişime alarak sırasıyla düz örüyorum. Bir tersim ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz. Modelimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzümü düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyoruz. Aynı şekilde bakın, artırmalara devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan yine artırmamı yapıyorum. Bu ilmeğimi düz ördüm. Artırmalarımızı kenar ilmeğini ördükten sonra ön yüzde yapıyoruz. Bakın, bir tersimi ters ördüm. Yine modelimi kuruyorum hanımlar. Alttan gri ipimi aldım. Şöyle uzunca bir ilmek çıkartıyorum buradan. Ve bu ilmeği şu öndeki 3 kremin üstünden atlatıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Sağ kenarda 15 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da yine 15 ilmek olana kadar artıracağız. Sonrasında 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Ben sağ kenarıma toplamda 20 diş haroşa örmüştüm. Sol kenarıma da yine 20 diş haroşamı öreceğim. Sizler sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte sol kenarımızda tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 20 sıra haroşamı bu sol kenarıma da ördüm geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Bu şekilde patiğimizin sol kenarını da tamamlamış oluyoruz. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim. Artık patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız hanımlar. Videonun başında dediğim gibi bu bölümlerde misinalı şiş kullanılabilir. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için bu bölümde yine böyle kısa yedek şişlerimi kullanacağım. Öncelikle hemen bu ilmeğimi şişime alıyorum. Kenarlardan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyorum. Bakın, kenarlarda kenar ilmek yerlerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyorum. Bakın, burada toplamda 3, 6, 7 ilmek olmuş. Ben şu burun kısmına kadar toplamda 40 ilmek çıkarttım. Sizler kenara fazla haroşa yaptıysanız ilmek sayınız 40'tan fazla olacaktır. Ya da haroşaları az yaptıysanız ilmek sayınız da 40'tan az olacaktır. Şimdi şu burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 40 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldim. Patiğimizi 13 ilmek olarak başlamıştık. 13 ilmek başladığım yerden 13 ilmek çıkartacağım. Şişimi alacağım. Hemen başlangıç yeri biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartıp bir diğer şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar bu başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Hemen şu ikinci ilmeğim. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu başlangıç ipimizi de ek yüzleyerek getirelim atlatarak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeğim.
11, 12. Bu kenarlar biraz sıkı tığ yardımıyla girip ilmeğimi çıkaracağım. Ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 13. Bakın burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan ilmeklerimi çıkaracağım. Bakın sırasıyla ilmeklerimi çıkarıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu uca kadar 40 ilmek çıkaracağım. Çünkü karşıya da 40 ilmek çıkartmıştım. Sizler de karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenara da şu uca gelene kadar ilmeklerinizi çıkartın. Sonrasında buluşalım. Evet, 40 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu kenar bölümleri haroşa yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle ön yüze baktığımızda bir diş haroşa oluşuyor burada. Önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 13 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi bu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada toplamda 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Bakın 4 diş haroşam var. Büyük yapmak isteyenler burayı 5 ya da 6 diş haroşa yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de 3 diş haroşa olarak örebilirler. Gördüğünüz üzere ben buraya 4 diş haroşamı yaptım. Şimdi diğer uca kadar ön yüzde ilmekleri öreceğim. Arka yüzde tekrar düz öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş tekrar edeceğim, 4 diş. Bu şekilde bu kısımdaki 4 diş haroşamı örüp geliyorum hemen. Evet hanımlar, kenar bölüme 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız. Öncelikle buruna gelebilmek için bu ilk şişteki ilmeklerimizi normal örüyoruz düz olarak. Bu şekilde şu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmındayım. Burun kısmında 13 ilmeğim vardı. Bu 13 ilmeğimi de yine haroşa örüyorum. Şimdi şu kenardan bir ilmek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpimiz taban bölümde hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi buradaki 14 ilmeğimizi öncelikle öreceğim. Bu şekilde sonra diğer şişimden de bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğim. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek de buradan alarak ortaya ekledim. 15 oldu. Artık 15 ilmek olarak bakın şu tabanımızı yapacağız. Kesimlerimiz başlayacak. Yapacağımız işlem şu hanımlar. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şişimde 15 ilmeğim var. 14'ünü örüyorum. Yani bu şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Şu 15. ilmeğimi örerken bu kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Tabanımız 15 ilmek ile böyle örülüyor. Bakın 15. ilmeğimi örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Aynı işlemi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmeğimi örüyorum. 15. de kesimimi yapacağım. Bakın 15. ilmeğimde kenardan da bir ilmek alıp kesimimi yapıyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. 14 örüp 15'te kesim yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin topuk kısmını yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimin ikisini bir keserek örüyorum. Ve hemen şuralarda kenar ilmek yerlerim var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim.
Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Yine son 2 ilmeğimi kestim ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Burada da yine bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm ve geldim, artık ön yüzdeyiz. Bu ilmeklerimizi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. İlmeklerimizi keseceğiz. Artık patiğimizin bu örgü bölümünü de burada tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen bu ilmeğimi şöyle dibine batarak şöyle burayı düzlüyorum. Tümsek bir görüntü oluşmasın diye 2 de zincir çekip artık krem ipimi kesiyorum. Hemen bu krem kenardan kalan ipimizin ucu vardı burada. Bunları da tamamen gizleyelim hanımlar. Hani ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Ben şu bitiş ipimizi de şöyle alıyorum. Tekrar şöyle zincir tekniğiyle sıkılayacağım. Birini yapacağız derken diğerini çıkarttım. Hemen toparlıyorum. Şöyle. Evet. Güzelce gizleyelim. Bir de hanımlar, kenar tığlamamız var. 2 sıradan oluşan. Şimdi sizlere onun yapılışını da anlatacağım. Evet. Burayı tamamladık. Kenar tığlamamda önce sarı ipimi kullandım. Sarı ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım öncelikle. Hemen şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Bu topuğunu bitirdiğimiz yerden itibaren bu sarı ilmeğimi buraya sabitliyorum öncelikle. Kenar tığlamamın ilk sırasında yapacağım işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar tığlamamızın ilk sırasında bu şekilde sık iğne tekniği kullanıyoruz. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Yoksa patik boğazı dar olur, ayak zor girer. Biraz gevşek tutalım elimizi. Çok gevşek de değil. Şöyle. Kenar tığlamamızın ilk sırası bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini bu şekilde şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet, kenar tığlamamın ilk sırasını tamamladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum, sarı ipimi. İpimin ucunu şu arka sarı ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Şimdi de kenar tığlamamızda hanımlar ikinci sıramızı yapacağız. Onda da gri ipimi kullanacağım. Şöyle ucumuzu gizledim. Şimdi de şu gri ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Bunu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle gri ilmeğimi buraya sabitledim. Ters sık iğne yapacağız hanımlar. Geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki sarı sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki kenar ilmek yerine böyle girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Ters sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızın ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın, şeklimiz bu. Yine patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım, gelelim. Evet, kenar tığlamamı tamamladım gri ile. İpimin ucunu kesip arkaya da düğümledim. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Buyurun hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle tabanımız, topuğumuz, modelimiz bu.
Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.